Merhaba dostlar. Bugün size biraz Uranüs'ten bahsedeceğim. Bu konuyu Merkür üyeleri için uzun uzun detaylıca anlattım. 10-12 videoda. Dilerseniz oradan da daha detaylara ulaşabilirsiniz. Eğer doğum haritanızı biliyorsanız, transit Uranüs'ün doğum haritanızdaki ev geçişlerinde ve gezegenlerinize yaptığı açılarda nasıl etkiler alabileceğinizi öğrenebilirsiniz bu videolar aracılığıyla. Bu ana kanala da kısa bir özet yayınlamak istedim. Uranüs'le ilgili umarım faydalı olur. Hayat bazen sessiz bir nehir gibi akar. Her şey sıradandır. Günler birbirine benzer. Alışkanlıklar sizi sarar. Zaman adeta kaybolur. Siz de kendinizi güvende hissettiğiniz bu düzenin içinde yaşamaya devam edersiniz. Ama sonra gökyüzünde Uranüs hareketlenir ve sanki hayatınıza bir yıldırım düşer. Bir telefon çalar, beklenmedik bir haber gelir, bir ilişki biter, yeni biri kapınıza çalar. İş yerinizde devrim niteliğinde bir değişim olur ya da bir sabah uyandığınızda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını hissedersiniz. İşte o an Uranüs konuşur. Artık zincirlerini kırmanın vakti geldi. Uranüs'ün transitleri tam olarak da budur. Ani, beklenmedik, sarsıcı ama aynı zamanda özgürleştirici. Uranüs astrolojide özgürlük, devrim, sürprizler ve uyanışın gezegenidir. Onun etkisi altında hiçbir şey planladığınız gibi gitmez ama Uranüs size şunu öğretir. Hayatın gerçek güzelliği öngörülemeyende saklıdır. Bu gezegen yaklaşık 84 yılda bir zodyak turunu tamamlar. Bu da demektir ki her birimiz hayatımız boyunca Uranüs'ün büyük transformatif temasını deneyimleriz. 21 yaş civarında ilk Uranüs karesini alırız. İşte bu gençliğin isyanıdır. 42 yaş civarında Uranüs karşıtlığı yaşarız. Orta yaş uyanışı ya da genel tabirle orta yaş krizi. 84 yaş civarında Uranüs dönüşü yaşamın özgürlükle taçlanmasıdır. Uranüs'ün doğası sizi alıştığınız düzeni bırakmaya zorlamak üzerinedir. Çünkü o düzen ne kadar güvenli görünse de ruhunuzu köreltiyorsa aslında zincirden farkı yoktur. Peki transit Uranüs haritanızda hangi gezegenlere dokunuyorsa ne olur? Hadi bir yolculuğa çıkalım birlikte. Uranüs'le Güneş, doğum haritanızdaki Güneş, eğer temas halindeyse kimliğinize yıldırım düşer. Kendinizi başka bir insan gibi hissetmeye başlarsınız. Belki yıllardır taşıdığınız ünvanı bırakıp bambaşka bir kariyere yönelirsiniz. Belki de içinizde gizli kalan gerçek ben sahneye çıkar. Bu dönemlerde kendinize şu soruyu sorarsınız. Ben kimim? Ve cevabınız artık eskisi gibi olmaz. Uranüs'le ayın teması olduğunda duygusal hayatınızda şok edici gelişmeler olur. Eviniz, aileniz, alışkanlıklarınız hepsi değişim rüzgarına kapılır. Belki bir taşınma, belki ani bir ayrılık, belki de yepyeni bir başlangıç. Uranüs burada size şunu öğretir. Gerçek güvenlik içinde bulunduğun özgürlüktedir. Uranüs'le Merkür temas ettiğinde zihniniz şimşek gibi parlar. Yepyeni fikirler, sıra dışı düşünceler aklınıza düşer. Bir sabah uyandığınızda hayat felsefenizin kökten değiştiğini bile fark edebilirsiniz. İletişim biçiminiz, öğrenme tarzınız, dünyayı algılayışınız dönüşür. Uranüs, Venüs'e temas ettiğinde aşk hayatınızda yıldırım çakar. Sizi şaşırtan sıra dışı biriyle tanışabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde ani krizler ya da özgürlük ihtiyacı gündeme gelir. Aynı zamanda estetik anlayışınız da değişir. Tarzınız, zevkleriniz, değerleriniz yenilenir. Uranüs burada sorar. Gerçekten seviyor musun? Yoksa sadece alıştın mı?
Uranüs Mars'la temas ettiğinde enerjiniz bir anda patlar. Harekete geçmek, isyan etmek, zincirleri kırmak istersiniz. Ama bu enerji dikkatli kullanılmazsa kazalar, çatışmalar ya da öfke patlamaları getirebilir. Uranüs burada sizi harekete zorlar ama sorumlulukla ilerlemeyi öğretir. Transit Uranüs yalnızca kişisel hayatınızı değil, ruhsal yolculuğunuzda etkiler. Çünkü onun ay düğümleriyle yaptığı açılar sizi kaderinizin dönüm noktasına getirir. Uranüs kuzey ay düğümünüzle kavuşuyorsa kadersel bir sıçrama yaşarsınız. Ani bir fırsat, beklenmedik bir tanışma sizi bambaşka bir yöne taşır. Eğer Uranüs güney ay düğümünüzle kavuşuyorsa geçmiş karmanın kapısı açılır. Eski bir ilişki ya da alışkanlık geri döner ama bu kez özgürleşmek için. Uranüs ay düğümlerinize kare açı yaptığında ruhsal bir yolun kavşağındasınızdır demektir. Alıştığını mı seçeceksin yoksa olması gerekeni mi sorusu açığa çıkar. Geçmişe saplanma isteğiyle geleceğe ilerleme arzusu arasında kalırsınız. Uranüs bu bağı kesmek ister. Bu transitler sıradan değildir. Onlar kaderinizin hızla yön değiştirdiği anlardır. Unutmayın, Uranüs sadece bireysel değil, kolektif düzeyde de işler. Onun hareketleri, toplumsal devrimleri, teknolojik buluşları, politik krizleri ve insanlığın bilinç sıçramalarını temsil eder. Bir Uranüs transiti geldiğinde sadece siz değişmezsiniz. Dünya da değişir. İnternetin doğuşu, uzay keşifleri, toplumsal hareketler hepsinin arkasında Uranüs'ün izleri vardır. Peki şu soruyu sorabilirsiniz şimdi. Bu kadar sarsıcı bir geçişte nasıl başa çıkabilirim? Cevap aslında basittir. Direnme. Çünkü Uranüs'ün amacı yıkmak değil, özgürleştirmektir. Eğer siz eski düzeni bırakmaya gönüllü olursanız, bu transiti hayatınıza olağanüstü fırsatların getirmesini sağlar. Ama ne kadar direnç gösterirseniz, süreç o kadar zor olur. Kendinize şu soruları sorun. Hangi alışkanlıklar artık bana hizmet etmiyor? Hangi ilişkiler özgürlüğümü kısıtlıyor? Hayatımın hangi alanında değişimden korkuyorum? İşte Uranüs tam da oradan vuracaktır. Transit Uranüs hayatınıza girdiğinde hiçbir şey eskisi gibi kalmaz ama bu kaosun içinde saklı bir hediye vardır. Kendi özgürlüğünüz. Evet, Uranüs sizi sarsar ama o sarsıntı ruhunuzun zincirlerini kırmak içindir. Size şunu öğretir. Gerçek güvenlik geçmişte değil, gerçek mutluluk başkalarının planlarında değil, gerçek özgürlük kendi yolunu seçtiğinde başlar. İşte bu yüzden Uranüs transiti hayatınızın en güçlü uyanışlarından biridir. Çünkü o yıldırım düştüğünde aslında içinizdeki gerçek ben parlamaya başlar. Sevgili dostlar, bugün Uranüs'ün transitlerindeki astrolojik etkilerini konuştuk. Eğer siz de şu anda hayatınızda beklenmedik değişiklikler yaşıyorsanız belki de Uranüs kapınızı çalmıştır. Ona direnmeyin çünkü o sizi daha özgür, daha gerçek ve daha canlı bir hayata taşımak için gelir. Unutmayın, yıldırım düştüğünde aslında yeni bir hayat başlar. Farkındalıkla ve sevgiyle kalın.